Ne vakittir ben bunlardan istiyordum. Geçen de Haticeler geldiği zaman Trabzon'dan hep beraber Aksu tarafına gitmiştik. Yol kenarında gördüm bunları. Dedim Hatice hadi gel toplayalım, ben bunlardan çok istiyorum dedim. O da topladı, ben de topladım. Hatta yanımızda bıçak makas yoktu. Bunları kesmek, şu uçlarını bayağı bir zor. Oradan bir restorandan sağ olsunlar rica ettik. Bir tane bıçak verdiler. Onlarla kestik bunları. Hatice'ninkini beraber paket yaptık. O uçakla Trabzon'a götürdü. Benimkiler de burada kaldı. Şimdi ben bunu nasıl değerlendiririm falan diye düşündüm. Önce bir buna uygun böyle cam bir vazo almayı düşündüm. Aman sonra dedim al nereye kadar? Evden böyle bir şeylerle dedim değerlendireyim ben bunu. Şimdi evi de kurcalarken şimdi göstereyim size. Şu pardon. Yanıma alsam iyiymiş bunu. Şu turşu kavanozum aklıma geldi. Düşünmeden inşallah getireceğim bugün. Şöyle turşu vardı bunun içinde zamanında. Dedim bununla bir şeyler yapayım dedim. Sonra fikirler gene aklıma geldi. Beraber yapalım isterseniz. Size de göstereyim nasıl bir şey hazırlayacağımı. Aslında ben de tam olarak emin değilim birkaç şey dışında ama yine deneme yanılma yöntemiyle bu güzel çiçeklerimi, kuru dallarımı kurtaracak bir çalışma yapalım bakalım. Kavanozumuzu açalım. Şuradan da şu ipimi çıkaracağım. Ve şunu dolayacağım. Evet, küçük bir parça daha. Bunları hep ben kullanmışım. Şöyle dolamaya başlayayım bakalım. Biliyor musunuz? İki tarafında bunun eki varmış. Yani bunun yönü ya bu taraf olacak ya da arka taraf olacak. Ya bunu asacağım. Şöyle. Bu da çok uygun olabilir. Melekli. Ya da buraya şey keseceğim. Bir yıldız yapacağım. Acaba hangisi daha güzel olur? Düşünüyorum, kararımı veriyorum. Ondan sonra tekrar kamerayı açıyorum. Kararımı verdim ben. Bu tarafına bunu yapacağım. Şu şekilde melekleri seviyorum. Eğer sıkılırsam bunu çıkarırım diye muhtemelen bu tarafa da bir tane yıldız şablonla yıldız kesip onu yapıştıracağım. Ya da her ikisini böyle yapacağım. Çok mu abartılı durur? Bu mu güzel? Her neyse. Önce bir meleğimi yapıştırayım. Şu bantlık var ya, o kadar işimi kolaylaştırıyor ki. Yani şu ufacık şey hayatımı kolaylaştırıyor. Bende hep sorunu var. Bant yapışır ve ben bir daha bantı çıkaramam. Her defasında inanılmaz sıkar beni. Size de böyle bir şey öneririm. Nereden aldım hatırlamıyorum ama 5-6 lira gibi bir fiyat almıştım, onu hatırlıyorum. Bandımla şöyle içeriden meleğimi yapıştırdım. Tam ortalandı mı acaba şu çizgiyle? Evet, şurası tam ortası. Yıldız yapmaya karar verdim ve 3 tane yıldız yapmayı düşünüyorum. Şunu şöyle bir ileri iteyim. Şöyle şablonumda bu ahşap olacak. Şöyle. Şimdi mutfak turumu hatırlıyor musunuz? Benim kolonum vardı ve bu kolonu ben zaten birçok videomda görüyorsunuz. Bu folyo ile kaplamıştım. Bu folyo da artan folyo. Şimdi bununla 3 tane yıldız keseceğim.
hazır. Şöyle göstereyim size. Şimdi 2 tane daha kesiyorum. Yıldızlarımı kestim. Şöyle 3 tane. Şimdi bunları yapıştıracağım. Fakat şeyden emin olamadım. Bu tarafa mı yapıştırsam yoksa o tarafa mı yapıştırsam diye emin olamadım. Ama yıldız ve melek güzel yakışacaktır. Bence bunu bu tarafa yapıştırayım. Şimdi güzel bir şekilde ortalamaya çalışacağım. Ve yıldızlarımı yapıştıracağım. Önce sanırım ortası önemli. Bu biraz altta kalacak ama hiç sorun değil. Şöyle bakıyorum ve mesafeyi ayarlayıp yıldızımı yapıştırıyorum. Evet, varan 1. Meleğimi bırakıyorum. Ve daha sonra şu ikisinin ortalamasını hazırlayarak kenarlarına yapıştıracağım. Bence gayet güzel oldu, değil mi? Renk uyumu çok güzel oldu. Siyah, beyaz ve hasır. Yani meleğin şurada da şu küçük düğmesinin de hasır rengi olması inanılmaz bir uyum içerisinde olmasını sağladı. Şimdi bir de kuru dallarımı koyalım bakalım nasıl olacak içerisine. Biter bitmez komple göstereceğim. Şöyle dallarımı koyuyorum. Hazır alsaydım bu vazo bu kadar güzel olmayacaktı. Şöyle biraz dökülüyor. Sanırım dökülmesi umarım ki geçer. Bayağı bir salladık biz bunu. Orada döktük fazlalığını. Çiçeklerin altından da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu çaprazı yapmak çiçeklerin daha güzel görünmesini sağlıyor. Şimdi size hemen şurayı bir temizleyeyim de göstereceğim böyle uzaktan. Bir videonun daha sonuna geldik. Şimdilik hepinize veda ediyorum. Hoş vedaları pek sevmem ama kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.